Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yapıp sattığım içli köfte tarifiyle geldim. Birçok kez içli köfte tarifini sizlerle paylaştım. Bu sefer içini dışını etli olarak hazırladım. Umarım sizler de tarifi dener ve beğenirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime ilk olarak iç harcını hazırlamakla başlıyorum. Bunun için 750 gram kadar kıyma, göz kararı olacak şekilde yaklaşık 1 çay kaşığı kadar tuz ekleyip kıymamı kavurmaya başladım. İlerleyen dakikalarda tuzunu kontrol edip tekrardan tuz eklemesi yapacağım. Kıymayı iyice kavurmak için ben 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Dilerseniz eklemeden de kavurabilirsiniz. Kıyma suyunu salıp çektikten sonra 2-3 dakika kadar güzelce kavurdum. 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. 4-5 adet büyük boy soğanı minik minik doğradım. Onları da ekleyip yavaş yavaş kavurmaya devam ediyorum. Soğan kavrulup yumuşamaya başladıktan sonra üzerine baharatlarını ekliyorum. Soğanların yumuşamış olması yeterli olacaktır. Kontrol edin, eğer ağzınızda ses çıkartmıyorsa soğanlar pişmiş demektir. Göz kararı olarak ekleyeceğim ama bu tarif için 1 tatlı kaşığı kadar pul biber, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, yarım tatlı kaşığı kadar karabiber eklemeniz yeterli olacaktır. Yine kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Baharatları ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. İç malzemem biraz ılıdıktan sonra yaklaşık 1,5 bardak kadar iri kıyılmış ceviz ekliyorum. Ceviz isteğe bağlı. Eğer isterseniz yarım demet maydanozu da yine aynı şekilde minik minik doğrayıp iç harcınıza ekleyebilirsiniz. İç harcını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz az acılı, isterseniz bol acılı, isterseniz salça eklersiniz, isterseniz bu şekilde salçasız yapabilirsiniz. Ben salça eklemiyorum. Birçok tarifimde neden salça yok deniliyor. Ben salça kullanmıyorum. Eğer sizler seviyorsanız tabii ki de kullanabilirsiniz. Bulgur ölçüsü için ben 2 kase bulgur kullandım. Kaseler yaklaşık 2 bardağa denk geliyor. 1,5 bardak irmik ekledim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biberi ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra ben 1 kase su dökeceğim. Suyu kaynattıktan sonra 5 dakika kadar bekletip o şekilde kullanıyorum. Bu aşamada bulguru ıslatmanız yeterli olacaktır. Bulgur tanelerini tamamen ıslatıp daha sonra üzerini bu şekilde düzeltiyorum. Elimle biraz bastırdıktan sonra üzerini uygun bir tabak ile kapatıp bu şekilde yarım saat kadar dinlendirdim. Yarım saat kadar dinlendirdiğim bulgurun kıvamını hemen göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi taş gibi olmuş. Bulguru kaşık yardımıyla ayırdıktan sonra elimle ufalıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında
Farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Videoyu bazı aşamalarda çok fazla hızlandırmadım. 300 gram kadar kıyma. Kesinlikle yağsız kıymadan çekmeniz gerekiyor. 1 yemek kaşığı salça. Eğer biraz daha salçasını arttırmak isterseniz arttırabilirsiniz. 1 adet yumurta. Yarım bardak kadar un ekledim. Eğer gerekirse tekrardan un eklemesi yapacağım. Yavaş yavaş hamuru bu şekilde yoğurmaya başladım. Masada biraz toparladıktan sonra yerde yoğurmaya devam edeceğim. Masada hamuru yoğurmak gerçekten zor oluyor. Hemen bu şekilde sizlere sembolik olarak gösterdim. Hızlı bir şekilde yerde yoğurmaya devam ediyorum. İlk etapta bulgur biraz yumuşayıncaya kadar elinizde su alabilirsiniz. Elinizi güzelce ıslatabilirsiniz ama sizlere tek önerebileceğim şey çok fazla su kullanıp hamuru cıvıklaştırmayın. Hamuru çok su ekleyerek cıvıklaştırırsanız sonradan toparlamanız çok zor olacaktır. Suyu ne kadar az kontrollü eklerseniz sizler için o kadar iyi olacaktır. Yaklaşık bir 40 dakika kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi hamur toplanmaya başladı. Hamuru bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Eğer çiğ köfte tepsiniz yoksa normal biraz büyük bir leğende de yoğurabilirsiniz. Sadece bu işlemi cam kasede yapamazsınız. Çünkü biraz güç kullanmanız gerekiyor. Eğer ben bu hamuru bir seferde 40 dakika kadar yoğuramam derseniz hamuru 20 dakika kadar yoğurun. Daha sonra üzerini streçle kapatın. Bir 10-15 dakika kadar dinlendirin. Daha sonra tekrardan yoğurma işlemine devam edebilirsiniz. Hamur kıvama gelmiş mi diye hemen kontrol ediyorum. Bir parça kopartıp elimle içli köfte hazırlar gibi hazırlıyorum. Eğer güzel açılıyorsa zaten hamurun kıvamı olmuş demektir. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde açıldı. Fakat ben bir 6-7 dakika kadar yoğuracağım. Gördüğünüz gibi artık hamur kıvamını aldı. Hamuru ayrıntılı bir şekilde çekmek istedim. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı bu şekilde oldu. Üzerini streçle kapatıyorum. Kuruma yapmaması için. Daha sonra hızlı bir şekilde içli köftelerimi hazırlamaya başlıyorum. Tam da bu aşamada sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Ben daha önce içli köfte tarifi paylaşmıştım. Arkadaşlar benim bulgur reklamı yaptığımı söylemişlerdi. Ben bulgur reklamı yapmıyorum arkadaşlar. Ben kendi kullandığım bulguru söylüyorum soran arkadaşlara. Eğer reklam yapsaydım zaten videoda açıklardım.
İstediğiniz herhangi bir bulgur markasını kullanabilirsiniz. Yeter ki güzel bir şekilde yoğurun. Bu arada ben iç harcını bir gece öncesinden hazırladım. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde donmuş. Dilerseniz bir gece öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Açmak için bir miktar sıvı yağ, biraz da suyum var. Hemen hızlı bir şekilde açmaya geçiyorum. Birkaç tane yerde göstereceğim. Masada daha ayrıntılı bir şekilde görünüyor. Ama burada da birkaç tane çekmek istedim. Hamuru elimle biraz toparlayıp yuvarladıktan sonra silindir şekline getirdim. Parmağımı çok az sıvı yağına batırdım. Üstüne basa basa belirtmek istiyorum ki sadece en başta bir kere parmağımı sıvı yağına batırıyorum. O aşamadan sonra artık su ile açmaya devam ediyorum. İlk hamuru elime alıyorum. Daha sonra sağa sola biraz götürüp hamuru yumuşatıyorum. Daha sonra yuvarlak forma getiriyorum. Su ile biraz silindir şekline getiriyorum. Kesinlikle sadece parmağınızı batırmanız yeterli olacaktır. Çok fazla su kullanmayın. Daha sonra silindir şekline getirdikten sonra parmağımı sıvı yağına batırıp avucuma sürüyorum. Daha sonra içli köftenin ortasına batırarak yavaş yavaş hamuru açmaya başlıyorum. İlk etapta sıvı yağ kullanmamın nedeni hamuru sıkıştırıyor. Hamur sonradan su ile daha güzel açılıyor. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. İçli köfteleri sonuna kadar izlemek istemiyorsanız ben ilk defa deneyenler için ayrıntılı bir şekilde göstermek istedim. Bu aşamadan sonra isterseniz tepside dondurup poşetleyebilirsiniz veya hazırladıktan sonra kızgın yağda pişirip servis edebilirsiniz.
Tekrardan merhabalar. Hemen hızlı bir şekilde açma ve kapatma işlemine devam ediyorum. Kapatma işlemini bu şekilde yavaş yavaş döndürerek kapatabilirsiniz. Döndürürken de hafif elinizi yukarıya doğru itin ki o şekilde güzel bir şekilde şekil alsın. Bana göre şekil verme kısmı en kolayı. Önemli olan hamuru güzel bir şekilde macun kıvamına gelinceye kadar yoğurmanız. Hamuru güzel bir şekilde yoğurduğunuz zaman zaten bu şekli çok kolay alıyor. İçli köfteleri hazırlamaya devam edeceğim. Bu aşamadan sonra hiç hızlandırmadan hemen bu şekilde göstermek istiyorum. İnanın bana hepinizin çok daha güzel içli köfte yapmasını cani gönülden istiyorum. O yüzden ayrıntılı bir şekilde göstermek istedim. Umarım videoyu izlerken sıkılmamışsınızdır. Hakkınızı helal edin çünkü gerçekten video biraz uzun oldu. Bu şekilde avucunuza bastırarak açmaya devam edin. Avucunuzun biraz ıslak olması gerekiyor. Parmağı hep aynı şekilde bastırarak içli köfteyi çeviriyorum. İçli köfteyi açtım. Hemen içini doldurdum. Elimi çok az ıslattım. Yavaş yavaş içli köfteyi videoda görüldüğü gibi çeviriyorum. Çevirirken ağzı yavaş yavaş küçülüyor. Küçüldükten sonra elimi hafif yukarıya doğru içli köfteyi iterek bu şekilde şeklini vermeye çalışıyorum. Bu tarifi ister haşlayın, ister kızartın. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Eğer haşlamalık olarak hazırlayacaksanız da içli köfteleri yuvarlak olarak da hazırlayabilirsiniz. Ayrıca eğer isterseniz birçok haşlama tarifine de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. İçli köftelerimi hazırladım. Hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Daha sonra kızgın yağda hızlı bir şekilde kızartacağım. Yağın bol ve kızgın olmasına dikkat edin. Yağı kızdırdıktan sonra içli köfteleri bu şekilde içerisine bırakıyorum. Yaklaşık 4-5 dakika kadar kızartıyorum. Zaten kızardığını sizler de kızarttığınız zaman anlayabilirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.